Merhaba psikoloji severler. Bugün bu videoda çok da yabancı olmayan birisiyle kendinizle aranız nasıl? Kendinizle ilgili düşünceleriniz ne durumda? Kendinizle ne kadar barışıksınız? Gelin bunu test edelim. Videoya başlamadan belirtelim. Biraz sonra sizinle bir kendimize uygulayacağımız olan bu testi Doğan Cüceloğlu hocamızın harika eserlerinden bir tanesi olan Yeniden İnsan İnsana kitabının içerisinden aldım. Bu kitabı kendini daha yakından tanımak isteyen herkese, bütün takipçilerime şiddetle öneririm. Eğitimlerimde de ilk önerdiğim kitaplardan bir tanesidir. Biraz sonra size bazı ifadeler söyleyeceğim. Bu ifadelerin sizi ne kadar yansıttığını düşünerek kendinize her ifade için bir puan vermenizi isteyeceğim. Eğer okuduğum ifade size hiç uymuyorsa, sizi hiç yansıtmıyorsa o zaman o ifade için kendinize 0 puan verin. Eğer bu ifade nadiren sizi yansıtıyorsa o zaman 1 puan verin. Eğer ifade kısmen doğruysa 2, çoğunlukla doğruysa 3 verin. Eğer ifade tamamıyla doğruysa, tamamıyla sizi yansıtıyorsa o zaman o ifade için kendinize 4 puan verin. Biraz sonra sayacağım ifadelerin ardından puanlarımızı toplayacağız ve bu toplam puana göre kendimizle aramız nasıl görmüş olacağız. İlk maddemizle başlayalım. Efendim ilk maddemiz. Sabahleyin çoğunlukla neşeyle uyanırım. İkinci maddemiz. Çoğunlukla neşem yerindedir. Çoğu kimse tarafından sevilirim. Aynaya baktığım zaman aynada gördüklerim hoşuma gider. Karşı cinsten biri gözüyle bakıldığında çekici bir kişi olduğumu düşünürüm. Zeki bir insanım. İşimden hoşlanırım. Kendimle ilgili olarak utanılacak pek bir şey göremiyorum. Yeterli sayıda arkadaşım var. Oldukça enerjik bir insanım. Esas olarak iyimser bir kişiyim. Kendi hatalarıma gülebilirim. Eğer hayata yeniden başlama imkanım olsaydı pek de değiştirmek isteyeceğim bir şey olmazdı. Ben ilginç bir insanım. Cinsel yaşamımdan memnunum. Hala gelişen ve değişen bir insanım. Başkaları bana önem verir. Bana benzer başka insan pek bulunmaz. Görünüşümle ilgili olarak değiştirmek istediğim şey yok. Ben duyarlı bir insanım. Şimdiye dek yaptıklarımdan pişman değilim. Önem verdiğim kişiler benim kanılarımla, düşüncelerimle ilgilenirler. Duygularımı açıklamaktan çekinmem. Gerçekten bir cennet varsa öldükten sonra ben mutlaka oraya giderim. Başkalarıyla konuşurken rahatım. Yaşamımı istediğim yöne çevirebilirim. Yerlerinde olmak istediğim, gıptayla baktığım çok sayıda kimse yok. Oldukça ilginç bir yaşamım oldu. Ben her türlü iyilik ve ödüle layık biriyim. Yaşamımda şu anda olduğum noktadan memnunum. Evet, ifadelerimizin sonuncusunu da söylemiş olduk. Şimdi her bir ifadeye verdiğiniz puanı toplamanızı ve genel bir toplam puan almanızı istiyorum.
Bu toplam puana göre bir değerlendirme yapacağız. Bu arada bu toplam puanın gerçekten bize bir şey yansıtabilmesi için bu testi, bu ifadeleri olabildiğince objektif ve kendinize dürüst bir şekilde yanıtlamanız çok çok önemli. Öyle olmadığını düşünüyorsanız isterseniz tekrar başa alıp tekrar puanlama yapın. Aldığınız puan 96 ve üzerinde bir puansa bu durumda kendinizle ilgili oldukça olumlu düşünen bir insansınız. Yani kendinizle aranız çok iyi, kendinizle oldukça barışıksınız. Ancak Doğan Cüceloğlu şu noktaya dikkat çekiyor. Eğer aldığınız puan 105 puanın üzerindeyse bu iki anlama gelebilir. Ya işi biraz şakaya vurdunuz ya da kendinizi her yönünüzle, her şeyinizle fazlasıyla beğeniyorsunuz ki bu biraz şüpheli bir durum. Daha doğrusu biraz dikkat edilmesi gereken bir durum. Çünkü kendimizle ilgili eksiklikleri de görebilecek kadar gerçekliğe sahip olmak lazım. 82-95 arası bir puan aldıysanız kendisini seven, kendisiyle barış içinde yaşayan şanslı bir insansınız. Mükemmel olmadığınızı bildiğiniz halde karşılaştığınız kişisel sorunları çözebilecek güçte olduğunuza inanıyorsunuz ve gelişmeye açık bir insansınız. 48 ve 81 arası bir puan aldıysanız kendinizle ilgili biraz karışık duygularınız var. Güçlü yönlerinizin farkındasınız, zayıf yönlerinizi de biliyorsunuz ancak bu zayıf yönlerinizi biraz abartma eğiliminde olabilirsiniz. Büyük bir olasılıkla kendinizle ilgili bu zayıf yönleri pasif bir şekilde kabul etmek ve değiştirmek adına pek çaba göstermemek eğiliminde olabilirsiniz. Ancak unutmayın, insan isterse her zaman kendini geliştirebilir ve değiştirebilir. 47 puan ve aşağısında bir puan aldıysanız kendinizle aranız pek de iyi değil gibi gözüküyor. Kendinizi pek de beğenmiyorsunuz. Şimdi bazı insanlar zaman zaman geçici olarak böyle hissedebilirler. Belki de böyle bir döneminizdesiniz. Ancak eğer bu dönem daha uzun vadeye yayılmışsa, bunlar sizin geçici hisleriniz değil, kendinizle ilgili genel olarak böyle düşünüyorsanız, o zaman bu durumda bir yardım almaya ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Bununla ilgili olarak kanalımızdaki Kendinle Barış meditasyonunu öneririm size. Bu meditasyonla yine kendimizle barışabilmek için güzel bir adım atmış oluyoruz. Şuradan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına ve yorumlara da linkini ekleyeceğim. Bunun dışında tabii kendimizi daha gerçekçi bir biçimde değerlendirebilmemiz için aslında objektif kişilerden görüş almak da yine bize iyi gelebilir. Bu anlamda kendinizde beğenmediğiniz o yönlerinizle ilgili olarak belki de objektifliğine güvendiğiniz diğer insanlardan geri bildirim istemek size yardımcı olabilir. Aslında bir insanın kendisiyle barışabilmesi için öncelikle kendisiyle biraz daha yakınlaşması gerekiyor. Kendisine daha yakından tanımaya çalışması gerekiyor. Bununla ilgili olarak kendini geliştirme dersleri başlıklı oynatma listemde çok sayıda araç bulabilirsin. Bu videoları izleyerek kendinle ilgili bazı minik değerlendirmeler, analizler yaparak kendini daha yakından tanımaya adım atabilirsin. Fiziksel ve ruhsal sağlık için kişinin kendisiyle olan ilişkisi çok önemli. Bu yüzden eğer düşük bir puan çıktıysa lütfen bunun üzerine düşünün ve bununla ilgili olarak neler yapabileceğinize dair yardım alın. Kişisel gelişim videolarından faydalanabilirsiniz. Tabii ki uzman kimselerin çeşitli kitaplardan faydalanabilirsiniz ki bu kitaplardan bazılarından bahsedeceğim size ilerleyen videolarımda. Az önce yönlendirdiğim meditasyondan yardım alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir klinik psikologla çalışarak aslında kendinizle barışmaya doğru ciddi bir yol alabilirsiniz. Videomuzu sonlandırmadan önce katıl üyesi olarak kanalımıza destek veren takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Sizler de bu kanala destek olmak ve daha fazla sayıda insana bu videoların ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Bildirim zilini de açın ki yeni videolarımız yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenerek ve aşağıya yorum yazarak da yine kanalımıza destek olabilirsiniz.